Şimdi şurada 3 diş haroşa yaptım. Ama şu omzunu diktim. Şu omzunu da dikelim. Şu fazlalık iplerden bir kurtulalım. Şöyle birleştiriyoruz. Zaten dikeceğimiz yer belli. Evet, şu omuzu artık tulumumuzun yakası birleşti. Şimdi kapşon için burada her ilmekten birer tane artırarak 2 katına çıkacağım. Şimdi şuradan alıyorum, örüyorum. Her ilmeği çift öreceğim yani. E, 46 sayımız vardı. 91-92 ilmeğe kadar artmış olacak kapşonumuz. Evet, sonuna kadar bütün ilmeklerden artış yapacağız. Evet, şu anda 90 ilmeğim oldu. Bunu kapşon mesafesi olana kadar böyle devam edeceğiz. Şurası kolumuz. Bu arada paçalarımız da şöyle şu şekilde. Kapşonumuzu örelim, daha sonra kollarını yapacağız. Kapşonumu 3 diş haraşodan sonra, yani 90 ilmek olduktan sonra 31 sıra ördüm. 90 ilmeğim var. 40 tanesini ördüm. Şöyle. Şimdi 2 şişimi aynı anda birleştiriyorum. Bakın şöyle düz tarafındayız. Tam yarıya geldim. 40 ilmek bu şişimde, 40 ilmek diğer şişimde var. Şimdi şu 2 ilmeği birlikte alıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği birlikte alıyorum ve şunun içinden geçiriyorum. Önce 2 ilmeği birlikte alıyorum. Daha sonra bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bakın, bir bu şiştekini, bir diğer şiştekini alıyorum. Kesiyorum.
ve ilk ördüğüm ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın birleştirmemiz de bu şekilde. Bütün ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Bu arada arkadaşlar 90 ilmeğimiz var. Yani şişimizde 45-45 olacak. Son ilmeğimi de kestim. Bakın şapkamızın bu tarafındaki kesmemiz böyle. Şunu da saklayacağız. Bu tarafımız da böyle. Şunu hemen saklayalım. Evet, şöyle iç kısımlara doğru yürütüyorum ipimi. Şimdi kapşonumuza bir bakalım. Bu arada ben düğmelerini de diktim ki tulumumuzun bir görüntüsüne bakalım. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Şimdi şu paçasını da dikelim, kollarını daha sonra örelim. Yani şu tulumumuzdaki işimiz bitsin. Ben şu paçamın kenarındaki ipimi, iğnemi geçirdim. Yine aynı diğer taraflarda olduğu gibi. Çünkü bu kısımlar kıvrılacağı için ön yüzde görünecek. Şu kenarı bir sabitliyorum önce. Yine şu kenarlardan birebir dikerek gidiyorum.
Lastik kısmımız bitti. Şimdi de şu paçanın kenarındaki haroşa dişlerinden alarak paçanın içinde bitireceğiz. Bakın şurası şöyle kıvrılacak. Şimdi şu kenarı dikelim. Şu arayı tutturmasını da göstereyim. Şimdi şurada da şu düğmeli taraf alta gelecek şekilde, şurası da tam üstüne gelecek şekilde üçünü birden dikeceğiz. Ya isterseniz tek tek tutturabilirsiniz. Paçalarımızı da şöyle kıvıralım. Yani şöyle yan tutayım da görüntü daha iyi sığsın ekrana. Şimdi kollarımız kaldı. Kollarımızı da örelim, dikelim, tulumumuzu bitirelim. Kollarımız içinde yine 34 ilmek attım. 26 sıramı ördüm. Şimdi 34 ilmeğim var. 6 ilmek artırıp 40 ilmeğe çıkacağım. Şu baştan 4 ilmeğimi ördüm. 5. ilmeğimden artış yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ördüm. 5.'nin dibinden artış yapıyorum. Şimdi şurada bir sayımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Evet. Bu 40 ilmeğimizi dümdüz haroşa öreceğiz. Yani kolumuzda artırma, eksiltme yok. Böylece 40 ilmeği haroşa olarak örüp dümdüz bitireceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 20. Kolda 20 diş haroşa yaptım.
Dümdüz bitirdim. Şu şekilde. Şimdi bundan bir tane daha hazırlayalım. Kollarımızı da dikelim. Şu kolunu da dikelim arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Ve şuradan içeri sokuyorum önce kolunu. Şu tam yarısını şuraya bir iğneliyorum. Şu ipini bir çekeyim. Şimdi şu kol altından başlayıp bütün olarak dikeceğiz kolumuzu. Şurada bir düğüm olmuş ipim. Şimdi şurada zaten bir oraya kesme yapmıştık. Şöyle ortalıyorum. Kolumuzu tam şu kenardan dikiyorum. Dediğim gibi iğneyle de dikebilirsiniz. Evet, kol dikişimizi yaptık. Şimdi şu aşağı kısmında yine aynı şekilde paçaları diktiğimiz gibi şöyle hemen ilk sırayla başladığımız yere ekliyoruz.
Evet, kolumuzda bu şekilde devam ediyoruz dikmeye. Kolumuzu bitirdik. Şöyle ters çeviriyoruz. Bakın. Şu ne içeride ne şeyde birebir diktiğimiz için böyle dikiş payı yok. Şöyle kolumuzda çevirdik. Paçalarımız da şu şekilde. Şimdi bir de kulaklarımız var yapılacak. Şimdi kulak için şöyle 21 ilmek attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra haroşa ördüm. Yani 17 diş haroşa ördüm. Başlarken ve bitirirken şöyle ipler bırakırsanız kulağı yaparken size ayrı ayrı ip takmanıza gerek kalmaz. Şimdi ikiye katladım. Önce şu iki kenarı birbirine tutturuyorum. Bunu tek kattan da yapabilirsiniz. Sadece yarısı kadar örüp de dikebilirsiniz. Ama çift kat olunca daha tok duruyor kulaklar. Şimdi bu kenarı diktik. Diğer kenarı da aynı şekilde önce dikeceğiz, birleştireceğiz. Kenarı diktik. Şimdi buradaki ipimiz beklesin. Diğer tarafı da dikelim. Şimdi bunu şuraya şimdi bir kulağı diktim. Diğerinde tam eşit olarak karşı tarafına mesela 2, 4, 5, 6. haroşayı tutturmuşum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle karşılıklı eşit olacak şekilde. Önce şu ucunu şuraya bir tutturuyorum. Diğer ipi alıyorum. Yine arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bırakıyorum. Bunu da buraya tutturuyorum. Şöyle karşılıklı birbirine şuralara ekledim. Şimdi şunu kulağımızı
şapkamızı monte edeceğiz ama böyle dümdüz değil de şöyle hafif içeri doğru. Şimdi şapkamı tutuyorum. Şöyle hafif yan. Şimdi diğer tarafı. Şöyle zaten birbirine yaklaşıyor dikerken. Şu ipimizi biraz keseceğim. Çok uzun. Evet. Şimdi önce buraya geldim. Şu iki tane açık kalan yeri birbirine bir tutturuyorum. Bakın şurayı şöyle diktim ikisini birbirine ve şunu çekiyorum. Şimdi şu arada bir açıklık kalıyor. Onu da şöyle birbirine tutturarak şuraya düğümü de attım. Şu ipi de şöyle içeri yürüteyim. Diğer ipimizi de saklayalım. Bakın kulaklarımız. Evet, tulumumuz bitti arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Şimdiden şöyle ister
Şu düğmeyi de ilikleyelim. Ekrana tam sığıyor mu bilmiyorum ama şöyle. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.